Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, lezzetli poğaça videosu tarifi hazırladım. İnanın yapımı çok kolay, bir o kadar lezzetli olan bu poğaçamızın hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık sütümü ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru mayamı ekliyorum. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum ve sonrasında tekrardan karıştırıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Malzemelerime 200 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağımı da ekliyorum. Bu poğaça tereyağlı olacak arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı mahlep de ekliyorum. Mahlepiniz yoksa eklemek zorunda değilsiniz. Elinizin altında varsa eklerseniz daha lezzetli olacaktır. 1 su bardağına yakın unumu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Yumurtamı direkt ılık malzemelerin üzerine eklemedim. Biraz un eklemesi yaparak hafif malzemeleri soğuttuktan sonra yumurtamı ekliyorum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Tekrardan geri kalan unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Poğaça hamurumuzun daha güzel kıvamlı olması için mutlaka yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Un markamıza, kullandığımız malzemelere göre de değişiklik gösterebileceği için arkadaşlar unumuzu yavaş yavaş her zaman eklemeye özen gösteriyoruz. Hamurumun içinde tereyağı da olduğu için bu aşamalarda tereyağım eriyene kadar güzelce hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvamlı hamur elde ettim. Tekrardan 1 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı, 1 yemek kaşığı fazladan un ekledim. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Hamurumu tezgahımda alarak içinde tereyağı olduğu için hamurumla güzelce özleşmesini sağladım. Hamurum çok sert değil, tezgaha elime yapışmayan bir kıvamda olana kadar un eklemem yeterli oldu. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması önemli. Hamurumu tekrardan yoğurma kaseme alıyorum. Üzerinde kapatıp yaklaşık 50 dakika dinlenmeye alacağım. 50 dakika dinlendirip mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusunun çıkması için yoğurma kasesinde biraz yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum ve sonrasında hamurumu toparlıyorum. Hamurumu ilk önce gelişigüzel hamur kesme aparatımla kesiyorum. Sonrasında 16 beze olacak şekilde ayarlamasını yapacağım. Ben 16 beze yaptım. Tabii ki sizler ufaklık, büyüklük ayarlayarak daha küçük veya daha büyük beze olacak şekilde azaltabilir, çoğaltabilirsiniz poğaça sayınızı. Bezemin bir tanesini tezgahıma alıyorum. Çok ince olmayacak şekilde biraz açtıktan sonra ortasına peynir koyuyorum. Sizler dilerseniz sade veya başka iç harcıyla da yapabilirsiniz. Yuvarlak şeklini vereceğim. Sizler tabii ki farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hafif yuvarlamış olduğum poğaçamı avucumun içinde hafifçe bastırıyorum. Sonra yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdikten sonra geri kalan bezelerime de aynı işlemi uyguluyorum. Ben poğaçamın iç harcı olarak süzme kahvaltılık peyniri kullandım. Tabii ki sizler dilediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Peynirimi ekledikten sonra tekrardan güzelce kapatmış olduğum poğaça hamurumu avucumun içiyle yuvarlıyorum ve poğaça hamurlarımın hepsini aynı şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Çok fazla sıkı olmayacak şekilde tepsiye yerleştirelim ki sonrasında pişerken birbirlerine çok yapışmaması için avucumun içiyle poğaçalarımı güzelce bastırıyorum. Bütün poğaçalarımın üzerine güzelce avucumun içiyle bastırdıktan sonra üzeri için kenarda ayırmış olduğum 1 adet yumurta sarımı fırçayla güzelce karıştırıyorum. Yumurta sarımı poğaçalarımın üzerine sürerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Poğaçalarımı tepsi mayası yapmayacağım. Fırında tepsi mayası yapacağım. Bu arada yumurta sarısını sürerken 70 derece alt üst fansız ayarda fırınımı açmaya aldım. Hafif ısınması gerekiyor ki fırınımın içinde tepsi mayası yapacağım için. Poğaçalarımın üzerine şekil vermek için ben bu şekilde aparat kullanacağım. Sizler dilerseniz çatal yardımıyla da şekil verebilirsiniz veya hiç şekil vermeden de yapabilirsiniz.
Bu son dokunuşla da artık şeklini tamamlamış oluyoruz. Bütün poğaçaların üzerine şeklini veriyorum. Poğaçalarım artık fırına girmeye hazır. Alt üst fansız ayarda 70 derece 10 dakika kadar fırınımın içinde tepsi mayası yapacağım. Poğaça hamurlarımızın üzerinin kurumaması için mutlaka fansız ayarda yapmaya özen gösterelim tepsi mayasını. 10 dakika kadar tepsi mayası fırınımın içinde yaptıktan sonra artık fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayara açıyorum. Fanlı ayarda kızarana kadar poğaçalarımı pişirmeye bırakıyorum. Benim fırınımda yaklaşık poğaçalarım 40 dakika kadar zamanda çok güzel kızarıp piştiler. Tabii ki sizin fırınıza göre bu süre değişebilir. Bu poğaça tarifimin dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık oluyor. İçinde çoğunlukla tereyağı da olduğu için onun da vermiş olduğu bir kıyırlık oluyor. Gerçekten sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim poğaça tarifi. Pastanedeki poğaçalardan çok daha lezzetlisini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bir tane poğaçamın da hemen sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, içi dışı da kıyır kıyır olan bu güzel poğaçamızı misafir davetlerinizde çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.